şu vardı kafamda, yani böyle hani bir tasarım yapayım, bir şeyler yapayım. 10 kişinin sırtına, büyük yani tablo gibi, en çok bedende tablo gibi olan yer sırttır. Sırta çalışayım mesela. O bir saniyeye, her milimine odaklandığında o dövme zaten güzel çıkıyor. Yani spontanlığında dövmenin formatı değişiyor ama bu birazcık şeyle de alakalı. Mesela senle yapıyoruz. Hani senin oradaki enerjin çok önemli. 4 ayağı vardı. Onların işte sonuncusu artık 13 Kasım Lütfü Kırdar'da. Harika. Onu gördükten sonra artık küratör, galeri, yani teklifler, benim götüreceğim teklifler, onların vereceği teklifler. Bir de hani kim gerçekten nasıl hakkıyla yapıyor bu işi? Doğru küratör, doğru galeri. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yeni ve yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Artık yeni formatımızla beraberiz biliyorsunuz ve yanımda çok değerli arkadaşım ve sanatçı, dövme sanatçısı, ressam Engin Şahin yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler abi, sen nasılsın? İyiyim valla, kahven yerinde. Evet, her Keyfin şey yerinde. yolunda. Evet. Seninle biz galiba benim ilk dövmem zamanında tanıştık. Kaç sene oldu hatırlıyor musun Kaç ya? sene yani, eski stüdyomdu herhalde, Bekar Sokak'ta 7 senesi Taksim var. zamanı. Evet, Taksim zamanı. Evet. Taksim biraz Ben daha. Bursa'dan gelmiştim oraya. Öyle mi? İlk Evet zamanlar, mühendislik zamanları benim. Bir ağaç yapalım falan filan diye konuşuyorduk. Benim gibi o zaman böyle gelenler de tabii oluyordur. Yani o zamandan bu zamana kadar bayağı da zaman oldu. Hep şeyi merak ediyorum. Biraz da önce dövmeden de başlamak istiyorum. Evet. Hani biri kendi yaptığı bir şeyle getirip bunu yapar mısın demek var. Bir de günün sonunda sen bir sanatçı olarak kendi tasarımlarını da üreten birisin. Bu böyle bir şey oluyor mu? Versus gibi bir durum oluyor mu? Yani challenge gibi oluyor mu ya? Onu da yapmak başka bir konu. Ama bir yandan da kendi işlerini yapmak var. Ve günün sonunda da karşı tarafa ömür boyunca taşıyacağı şeyi beğendirmekle ilgili bir durumumuz var. Öyle bir konuda ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Ya aslında çok böyle köklü bir konu bu. Çünkü herkesin mesela dövmeden ihtiyacı farklı. Yani kimisi sadece görsel arıyor. Yani güzel bir görsel olsun. Kimisi bir anlam arıyor dövmede. Tabii her dövmeci şunu ister, yani böyle ben tasarlayayım, ben yapayım, benim yaptığım iş olsun ister. Onu göstermek ister. Bir stil üstünden yürümek ister. Ama bize biraz bu kültür bir geç geldiği için genelde hani görülmüş bir şeyi kabul görüyor insanlar ve bunu istiyorum la geliyor daha çok. Ama yıllar içinde böyle artık bu, hem Türkiye'de de bu kültür oturmaya başladı, hem sanata döndü. Bir süre sonra şeyler başladı, yani böyle kendi stilini kabul ettirmeye başlıyorsun zamanla. Bence yani tasarım yapmak her zaman daha keyifli. Daha eğlenceli. Daha eğlenceli, daha keyifli. Tabii beğendirme kısmı o biraz artık şey, yani oraya odaklanmakla ilgili bir şey. Gerçekten dövme bitsin ama güzel bir dövme çıksın gibi değil de böyle her bir saniyeye, her milimine odaklandığında o dövme zaten güzel çıkıyor. Yani Yani çünkü uzun sürüyor ya, hani bize Evet. mesela dinlendiriyorsun bizi. O sırada belki kafanda bir şey değişiyor olabilir. Onun için hani merak ediyorum bu konuyla ilgili. Yani spontanlığında dövmenin formatı değişiyor ama bu birazcık şeyle de alakalı. Mesela senle yapıyoruz. Hani senin oradaki enerjin çok önemli. Geliyorsun. Yani böyle bir şey istiyorum. Fikren böyle bir şey ama sen de yani senin yorumuna da açığım gibi bir enerji verdiğin zaman, bana bunu söylediğin zaman ben daha mesela fokus olabiliyorum. Çünkü işte mesela bir renk atarken o renk başka bir şeye dönüşüyor. Ee, O an bir şey görüyorum orada mesela. Yapmaktan çekinmiyorum. Bu bana da çok keyif veriyor. Dövmeye de orijinallik katıyor. Yani o biraz böyle spontan bir şekilde dövmenin gelişmesi biraz gelen kişinin enerjisiyle alakalı abi. Peki şey fikri çok böyle ilginç geliyor mu? Yani birinin sana bir şey yaptırdığında, bedenine bir dövme yaptırdığında ömrünün sonuna kadar taşıyacak mesela. Bu böyle bir yandan da hani çok heyecan verici bir taraf mı yoksa gerici bir taraf mı? Yani şey anlamında, acaba stres veren bir taraf mı? İlk başlarda çok heyecan vericiydi. Yani o şu anlamda bir heyecan. Yani tedirgin bir heyecan vardı. Aman patlamasın gibilerinden mi Yani bakıyor aman böyle musun? işte taşıyacak bunu bir ömür boyunca, Aynen yani her öyle. şey mükemmel olmalı falan gibi. Ama tabii yani o mükemmelliyetçilik değil de daha çok böyle profesyonelliğe geçmeye başladığında tabii bu zamanla oluyor. Yani ben uzun yıllar Tabii resim tabii. yaptım ama dövmeye 10-12 sene falan oldu aralarda. Yani ilk başladığımda tabii ki dövme benim için artık tuvalin değişiyor, malzemen değişiyor. Bir yerde biraz şey oluyorsun, hani yeni bir şey acaba yapabilecek miyim? Yani bu ömür boyu taşıyacak. Bu birazcık heyecan gibi değil de kaygı gibi oluyor başlarda. Yani sonra onlar gidiyor.
Bir de o zamanlar öğretmenlik de yapıyordun. Öğretmendim, evet. Hani öğretmenlikten sonra artık hem sadece dövme ve resimle hayatını sürdürüyorsun. Evet. Hani bir yandan da ilginç bir geçiş tarafı. Hayatında daha önce dövme yaptırmamış insanlar için özellikle bu soruları soruyorum. Yani hani tedirgin oluyor, ilk defa dövme yaptıracağım. Ne yapsak, nasıl yapsak? Çünkü bazen şey oluyor ya, bir konuyla ilgili kendimizi çok idealize ettiğimiz zaman bir türlü yaptıramıyoruz o konuyu da. Evet. Hani halbuki bir tane yaptırdığımız zaman aslında o kadar da büyük bir konu değilmiş ve seviyorsun ya da sevmiyorsun, Kesinlikle devam öyle. ediyor, belli oluyor yani. Peki şey oluyor mu? Süreç uzun devam ediyor. Senin için bir yolculuk bu. Hani dövme konusu. Biraz orada takılacağım dedim ya. Ee, ilk yaptığın dövmeyi mesela geldin gördün. Adam işte ya da kadın kolunda bir şey gördün. Ve o sırada da çalışıyorsun. Kahve içmeye gelmiş yanına. Şey diyor musun? Sonuçta gelişiyorsun ya. Tarzın da değişiyor. Ya şuna bir otursana bir dokunayım dediğin oluyor mu? Ya da içinden diyesin geliyor mu? Diyorum. Yani geçen gün benim gene 6-7 yıl önce tanıştığım bir arkadaşım vardı. Yıllar önce o zaman Dam'daydım, bu İstiklal'deki Saint Antoine Kilisesi'nin karşısında bir yer vardı. Biliyorsun sana. Evet, oraya evet. gelmişler. Orada başlamıştık. Mesela sırta böyle gölgesel işler yaptık, realistik. Mesela şimdi gördüm, devam ediyoruz. 6 sene sonra devam ediyoruz. Dedim yani hani bunun içine böyle bir mandala geçebilir miyiz? Renkler, mesela fırça etkileri attım üstüne. Yani yıllar sonra o değişebiliyor. Değil mi? Değişiyor. Çünkü ben seninle ilk bana yaptığım dövmede hatırlarsan bir hayat ağacı ama kuru bir ağaçtı. Hani şimdi şey konuşuyoruz ya böyle biraz daha yapraklandıracağız. Evet. Niye? Çünkü Onu o da benimle yapalım. ilgili içinde kendi bir hikayesi var. Şimdi o yüzden hani onu ben bile değiştirmek istiyorum. Eminim hani yapan kişinin kendi dokunması gelir diye düşündüm. Onun için soruyorum. Peki şey sorayım. Tabii bir yandan da işte malum işlerinle de resimlerle de sergilere çıkıyorsun. Bu iki tarafta ilginç bir konu. Yani bir yandan bir insanla sürekli iç içesin. Bir yandan da tuvalle baş başasın. Yani birinde çok sosyal bir alanın içerisinde yer alıyorsun. Ama diğer taraftan da bayağı tuvalle baş başasın. İletişim sıfır. Yani bu böyle mi yoksa abi ben artık tuvalle de konuşmaya başladım. O seviyeye geldim ya. Bir tane konuk sineğimiz var geziyor. Evet, o arada bana da geliyor. Aynen. Ben böyleyim falan. İsim koyalım buna bize eğer çok gezerse. Ya şimdi benim çocuğum oldu. Şimdi Milan. çocuğum olduktan sonra aslında yani bu Beyoğlu'nda benim dövmeye geçiş sürecim, sen de hani biliyorsun, öğretmen olarak atandım. Tarla başındaydım. Ama o iş çok bana uygun olmadığını hissediyorum. Bir geçiş yapmam lazım. İstiklal'de portre çizmeye başladım. Sonra dövmeye geçtim. Dövme kültürü Türkiye'de işte yeni iğneler, makinelerle böyle bir realistik işler yapmaya başlayanlar oldu işte. İlk nesil realistik iş yapanlar. Yani ben bunu yaparım falan olayı canlandı gözümde. Hani ayrı bir iş alanına girmem gerekiyor. Dövmeye girdim. Dövme doğası gereği böyle daha böyle salaş, daha rahat edebileceğin, rahat çalışabileceğin tarzda bir iş. Bu da tabii bir hız kattı yani yaşam olarak biraz Tabii. yaşantım. Ben de biraz böyle Taksim'in havası, Beyoğlu 11 senem geçti. Ama o bir süre sonra beni yordu o. Yani o karmaşa. Çocuğum olduktan sonra aslında dingin bir hayat istedim ben. Yani Uşak'a taşındım. Tekrar memleketime gittim. Yani ne oluyor işte evime koyup hani ben eşimle de konuşuyorum bunu. Mesela şey gibi düşün. Ben sabah gideceğim 7'de uyanıp bir işe gideceğim. İşte akşam 6'da geleceğim normal çalışsam. Yani ben odamda bir işe gitmişim gibi düşün. Ben orada takılayım işte 6 saat 7 saat. Tabii 7 saat full resim yapamıyorsun. Oturuyorsun, izliyorsun, kalkıyorsun. Aslında orada işte tuvalle konuşmak değil de sürekli kendinle konuşuyorsun. Yani ilk başlarda şey oldu yani böyle 3-4 ay boyunca hep ne kadar zihnimin aslında dolu olduğunu fark ettim. Yani bir resmi gerçekten göremiyorum. Hani hep zihnimle konuşuyorum, hep zihnimle konuşuyorum ama bir süre sonra artık o medite olmaya başlıyorsun. Ha evet, burada bu efekti verebilirim. İşte burada bu renk uzaklaşıyorsun. Bu renk böyle daha iyi olur gibi böyle bir süre sonra yaptığın işe fokuslanıyorsun. O da böyle daha çok meditasyon gibi yani. Aslında konuşmaktan ziyade susmaya çalışmakla alakalı gibi. O hale geliyor. Yani, dengeledim ama İstanbul, Uşak yani şu an İki o farklı disiplin evet, gibi oluyor aslında bir disiplin yer. gibi oldu. Hani izleyici tarafından şey anlamında baktığımızda ben hani ya tamam işte bir yandan orada da boyuyor, orada da boyuyor gibi bakabilir ya hani. Ama böyle olmadığını anlatıyorsun aslında çok da. Evet yani faktör işte insan faktörü yani bizim işte biraz şey gibi hani böyle benzetme belki çok doğru olmayabilir ama hani bir şey yaptırmaya geliyor bir beklenti var ama tuvalde öyle bir beklenti yok. Yani orada daha özgürsün. Tabii. Şimdi tabii dövmede de bu birazcık artık zamanla o noktaya geliyor. Tuval gibi. Yani çünkü birazcık da gelen kitle elene seçile Bir de geliyor. seni de seçiyorlar. Ha, Yani beni de seçiyorlar, o sonuçta bunun kalemi daha tatlı.
benim bedenimde olmasını istediğim bir çizim tarzı geliyor sonuçta. Yani ona geçmeye başladı Türkiye artık. Evet. Eskiden hani şeydi yani sen mesela Maori çalışıyorsun. İşte birisi çizgisel çalışıyor, birisi mandala çalışıyor, biri minimal realist çalışıyor. Ama mesela adam yani herhangi birine gidip böyle işte minimal realist çalışan birine işte abi Maori yapacağız benim kola kaplayacaksın ne kadar falan diye yani direkt böyle olaya girebiliyordu. Şimdi ama bu Türkiye'de gelişmeye başladı. Benim de hoşuma gidiyor yani. Ha, bunu bu yapar. Bundan keyif alır. Sonuçta keyif aldığın zaman işin kalitesi de artıyor yani. Bir yandan da şey tarafı da var. Mesela bizde işte rejide Müge de hem sanat işi bu enstalasyonu da yapar. Kendisi de şimdi dövme yapmaya başladı ve işte Evet, gördüm. haliyle insanlar kendi içlerinde de bunları çözünce ve yapmaya başlayınca dövmeciyle bir şey istemeyen, dövme sanatçısından da bir şey istemeyen şekli de değişmeye başladı. Hani o dediğin daha bilinçli kişi geliyor. Hani gelip de sırtını yapamayacağı için hani teknik olarak da haliyle diyor ki bak ben böyle bir şey istiyorum ama bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü teknik anlamda da biliyor aslında yapılır mı, yapılamaz mı? Hani çok uçuk bir şey mi istiyor? Ya da bu işin sana yaklaşık kaç saat süreceğini artık biliyor, bilerek istiyor. Bir de çok ilginç şey tarafı da var. Mesela biraz hani verse tarafını konuşursak boyaları da aynı değil. Hani birine bedene yaptığın boya aynı değil, öbüründe de aynı değil. Değil. Tuval yaptın. Disiplin de farklı. Disiplin farklı. Bütçeleri anlamında da zor bir sistem Abi değil mi senin sanatın açından? bütçesi zaten her zaman biliyorsun zaman. hangi dalıyla uğraşsan ama resmin tabii ki artık yani tuvalde de öyle. Ben artık kendi tuvallerimi kendim yapmaya başladım mesela. Yani çünkü bir yerden artık dengelemen gerekiyor. Yani gidip hazır her şeyi almak. Mesela tüp boyalarımı daha büyük tüpler alıyorum. Yani onlar zaten ömrü 50 sene 70 sene arası değişiyor. E, Dövme keza da aynı yani. Dövmenin de böyle iğneleri, boyaları falan aslında Yani her şey uçmaya dolara başladı. endeksli olduğu Tabii. için haliyle sanatın maliyeti Bunu söyleyeyim yani devlet de birazcık abi güzel giydiriyor yani. Evet, Yani evet. adam üretiyor yani 5 dolar. Evet. Buraya geliyor abi 900 lira oluyor yani boya. ya şöyle bir noktası var. Hani hatırlar mısın bilmiyorum bize de yapılıyordu. Yani işte abi sen buraya kaç kilo boya kullanıyorsun ki Evet, şakası tabii, vardı ya. evet, evet. Artık o kadar pahalı. O oldu. Yani onu söyle hani artık başardı. O Evet. egzajere edilen ve rahatsız edici cümle artık yerini bulur oldu yani ister istemez. Yerini bulur oldu. Hani Hakikaten öyleydi eser ama bir pota boya yani ne kadar kişinin olabilir? isimli ve eser mahiyetini geçtim. Evet. Temel sıfırdan düz boyayacağım dese bile paraya dönüştü yani. Evet. O yüzden pahalı. Bir yandan da böyle çaktırmadan da sorularıma bakmaya çalışıyorum ama hani içeride de konuştuk ya. Şimdi içeride artık Milan büyüyor ve seninle beraber büyüyor. Tabii ki de anneyle de günün sonunda bir etkileşim var ama durmadan işte bir şey boyayan bir adam var, bir baba Evet. figürü ve rol model oluyor onun için. Ne hissediyorsun? Mesela etkileşimini ne görüyorsun? Onda bir heyecan görüyor musun? Veya sende ne oluyor mesela? Sen ne besleniyorsun ondan? Tabii ki yani Milan şimdilik böyle bir odaya giriyor. Yani bir şeyleri görüyor. Kaç yaşında şu an? Şu an 2 yaşında. 2 yaşında. 2'ye geldi yani. Bir 10 günü falan var. Ee, Yani geldiğinde müzik işte mouse'u merak ediyor. Mouse'u dokunduğu zaman ekranda bir şeylerin değiştiğini görüyor mesela. O bağlantıları kurmaya başladı. Şimdi işte tabloya bakıp orada fırçayla yapıldığını anlamaya başlıyor. Çünkü önünde bir şeyler ve yavaş yavaş yaşının gereği yani ben umarım hiçbir zaman ona bir şey böyle bunu da yap dememeye çalışacağım. Yani o bilinçte kalmaya çalışıyorum. Ama merakı olduğu sürece hep bir şeyleri tabii ki öğreteceğim. Ama dövme için farklı bir planım var abi. He, öyle mi? Yani şöyle Çocuğu komple döveceğim abi. abi bizde şöyle bir şey oluyor böyle. Yani hani yıllar boyunca hep böyle tamam matematik, Türkçe bir şeyler çalıştık falan öyle ama hiç mesela bizim okullarda bakın hani bunu öğren ama bak bundan böyle de para kazanılır. Yani parayı da şöyle kazan. Abi biz okul bitti böyle bir herkes Ne yapacağım? ne yapacağım lan ben şimdi? Aslında para kazansan yani işine yatırım yapıp işini büyütebilirsin. Ama bu mantık bizde öğretilmiyor. Yani genel olarak bilmiyorum bu nedir olayı. Milan'la ama ben biraz farklı bir planım var. Mesela ilk benden para istediğinde yani artık ihtiyacı dışında bir lüks olarak babana para şunu alacağım dediğinde lükse girmeye başladım. Milan diyeceğim ki kaç yaşında abi işte 4 de olabilir bu 5 yaşta olabilir. Buyur kardeşim bu makina bu pota bana dövme yap. Buyur, He, paranı aynen. buyur. Hani o şeyi kurmasını istiyorum Evet, aslında. Yani hani dövmeci olsun gibi bir derdim Anladım, yok. anladım. Yani bir şeyin böyle paranın bir şeyle geldiğini yani bir emekle geldiğini. Çünkü bence yani benim mantığımda hakkıyla para kazanmak ve kafan rahat harcamak dünyanın en güzel duygusu. Ya bu da Yani, şeyle ilgili aslında hani hayat gitgide daha da sertleşiyor. Evet. Ona hazır olmak anlamında bu öyle, konuda tabii hazır ki. olması. Artık sergi planın var mı? Hani resimle ilgili zaten bu konularla ilgili yapıyorsun.
Kasım'daydı diye hatırlıyorum değil mi? Kasım Hani 13. 13 Kasım'da. Hani bunu biz ne zaman yayınlayacağız sırası daha belli değil. Ama Evet, belki 13 sonra Kasım. olur, belki önce olur ama Sergimiz geçti falan. sergimize geçtik. Keşke gelseydiniz. Günün sonunda peki dövme ile ilgili de böyle bir sergi planın var mı ileride, hiç oldu mu? Aklından geçti mi? Ya öncelikle şöyle şeyi söyleyeyim. Mesela dövme resmi çok etkiledi benim. Yani ben hani resim yaptığımda eskiden çok lekesel çalışıyordum. Şimdi resimlere mandala, disiplin yani bir böyle simetri gelmeye başladı. Aynı zamanda o da dövmeye etkilemeye başladı. Aslında bir noktada yani resim vücutta da sergilenmeye, vücutta yapılan iş dövme, tabloya da yansımaya başladı. Ee, Şu vardı kafamda yani böyle "Lan hani bir tasarım yapayım, bir şeyler yapayım. Bunları mesela 10 kişinin sırtına büyük yani tablo gibi en çok bedende tablo gibi olan yer sırttır. Sırt. Sırta çalışayım mesela 10 tane. Sonra bunlarla anlaşayım. Hani ben size abi bu dövmeleri yapacağım bu tasarımları ama işte galerilerle anlaşıp yani bir saat sadece böyle duracaksınız. Performans Bir sanatı açılış, gibi aslında. performans sanatı gibi. Düşündüm yani bir dönem ama böyle uygulama noktasında biraz o işler zor yani abi. Hatta Rıza bir ara konusu. şeyi de düşündüm böyle yani imza alsam falan hani öldükten sonra derisi falan. Sonra dedim ne yapıyorsun lan? Hani böyle yani dur abartma falan. Yani Çünkü ama özeniyor öyle, konu. öyle bir şeyler bunu yapan oldu bu arada. Yani gerçekten imza alıp derisini işte yaptığı işleri daha sonra sergileyen Ciddi misin? oldu. Evet. He, bu var Ha, yani. bu sanatçının ismini bilmiyorum ama yapılmış yani ya bu benim Bu aklıma yaşanmış gelmişti yani. yani. Vay, Bir anda çok iyi. oldum yani. Bizim ekibin Alperen, sen de dövme yok galiba değil mi? Abi Alperen'i atalım biz bu gruba. Ya da yapalım hemen. Otur abi. Aynen, bak görüyorsun. Aynen. Şimdi ekipten sormak isteyen var mı mesela bu konuyla ilgili? Çünkü herkesin de dövmeye merak olduğunu bildiğim için soruyorum. Var mı böyle merakınız, sormak istediğiniz bir soru? Abi Atatürk imzası kaç para? Ben indirim kodu alabiliyor muyum? Güzel. Var mı merak ettiğiniz bir soru? Ben şey sormak istiyorum. Parmaklara yapılan dövmeler daha mı acılı oluyor ya da daha mı zor geçiyor? Evet. Daha mı kolay geçiyor? Hani oradan başlamak istiyorum. Parmağın derisi itibariyle abi o hep çok yıkanıyor da işte siliniyor falan gibi aslında o değil yani derisi itibariyle bir tık daha böyle boyanın orada kalması zor oluyor. Tabii de yani sürekli kullanılan bir bölge olduğu için de ama o çok etkili bir şey değil. Siliniyor ama tam da silinmiyor. Keşke hani böyle yapınca tam silinse. Yani böyle yarısı siliniyor, yarısı yeşeriyor, yarısı silinmiyor falan böyle garip bir durumu oluyor. Parmak biraz riskli abi. Söylüyoruz ama öncesinde yani yaparken. Parmakta mesela bir dövmenin kalıcılığını istiyorsan biraz fazla batırman gerekiyor. Bir tık böyle. O da patlama riski var. Parmak artık onu kabul edenler okey yani yaptırabilir hani. Peki bu yeni sergi karma bir sergi değil mi? Bu evet bu fuar. Ha, fuarda olacak. Fuar. Ha, pardon, öyle onu kastediyorum. Kendi kişisel sergini açmayı ne zaman planlıyorsun mesela resimle ilgili? Biraz da onları sormak isterim. Aslında ben hani böyle hiç bu kadar disiplinli bir tablo çalışması yapmadım daha önce. Yaptım ama işte eski kız arkadaşımda kaldı, bir arkadaşımın evinde kaldı, bir yerde kaldı, taşınırken unuttum, geri gitmedim falan hani böyle. Yani uzun mesai harcayarak bu 3 yıllık bir seri yaptım. Bu seride de amacım 10 ile 15 resim arasıydı. Şimdi 12 tablo çıktı. Ha, çok güzel. Bunların yani fuarlar aslında benim için bir ısınma. Yani fuar nasıl bir yer? Fuarda nasıl etkileşimler alıyorum? Onları görmek istedim. 4 ayağı vardı. Onların işte sonuncusu artık 13 Kasım Lütfü Kırdar'da. Harika. Onu gördükten sonra artık küratör galeri yani teklifler, benim götüreceğim teklifler, onların vereceği teklifler. Bir de hani kim gerçekten nasıl hakkıyla yapıyor bu işi? Doğru küratör, doğru galeri. Bunları bulup yani sonuçta şeye de ihtiyacım var hani satışa da ihtiyacım var. Yani bir şekilde tablo alıcısı, sanat alıcısına da ulaşmam gerekiyor ki sürdürülebilir olsun yani daha farklı işler de yapmak istiyorum. Bir de seviyorum hani bu süreci de seviyorum. Galerilere bir şekilde ulaşacağım. Yani güzel. doğru galeri asıl mesele. Mesela Avrupa'da ya da başka ülkelerde de istiyorum hani açmak. Bakalım onlar yolda işte biraz kervan düzülecek. Gelecek yani. planlarında bunlar mı var? Var, Başka da var mı peki? Onu merak ediyorum. Ona şimdi bir sonraki sorum oydu. Evet. Gelecek planlarında neler var? Çünkü sen hatırlıyorsam yazın mıydı ne? Bir mekanı da bir toparladınız. Yoksa bir aracı mıydı? Bayağı elden geçirdiniz. Karavan Mesela- yaptık, evet. Heh, yani bu tip şeyler de yapıyorsun. Yani Evet. sadece işte resim vesaire değil de başka konulara da giriyorsun. Öyle şeyler de var mı? Onları merak ediyorum. Tatu karavan projem vardı. Mesela pandemi döneminde ben tatu kamp yaptım. Dağın başında bir yerde biliyorsun. Ha, Hani evet, böyle işte bahçesi falan vardı. İşte orada gelip insan hem kalıp hem dövme yaptırıp hem kamp gibi. Tabii pandemiden sonra o biraz talep görmedi. O tatu karavan projesine döndü. Ama biz dedik yani
Çok ben şeyim abi, hani böyle resim yap, dövme yap, hani hep oturarak böyle bir iş yap. Arada ben yani böyle arkadaşlarıma da söylüyorum bunu, hani abi ev taşınacak oğlum çağırın yani. Hani geleyim arada hareket edeyim falan diye. Arkadaşım biz yaparız dedi abi, dedi karavan, tatu karavan. Ben fikrimden bahsettim. Nasıl? Bir profil alacağız abi, keseceğiz falan filan. Nasıl yani o şeylerle? Evet abi. Siz bayağı çünkü A takımı Hani gibi böyle bir şeyin spiralle A üstüne girip takımı. aynen öyle Yani öyleydiniz boş yani. bir fabrika vardı Uşak'ta. Gençler bilmez de. A A takımı. takımı, evet. Aynen. Biliyorum ya. Ben biliyorum. Sen de genç değilsin. Girdik abi fabrikaya biz. İşte demir profiller aldık. Bize canavar derler. Spiralle böyle kesip onları ben ilk defa kaynak falan yaptım. Kaynaklayıp işte bir yarım yamalak vinç var abi, bu koparsa üstümüze düşer bak falan diyorum. O da bir şey olmaz abi falan diyor. Böyle zorla biz alttan kaldırarak falan böyle üstte arabanın kasasına koyuyoruz böyle 700 kiloluk şeyi, demiri. Öyle çalıştık abi. Yaptık çok, yani 30 gün boyunca baya, hatta bu arada dış kabinini de biz yaptık. Yani cam elyafı, keçe birleştirip böyle kimyasallarla falan uğraşıp monoblok bir kabin de yaptık. Sonra bayağı uğraştık, yani bir ay gibi bir sürede biz 2 kişi bir karavan arkası yaptık, yataklı falan filan. Biz büyük yapmışız abi. Yani bu işin Binadan çıkaramadık. Ya bina TSE'den geçiremedik. Yani Ciddi misin? çok büyük, için çok büyük ya. Biz hani burada mutfak olur ya, burada da dövme yaparız. Şurada yatar efendi, yani hayal kurdukça böyle uzamış o bizim. Tren yapmışız biz. Yani biz kamyonetin üstüne kocaman çıkmadı. Yani o duruyor ama arkası böyle bir şekilde o Güzel. geçecek projeye. İnşallah bakalım hayata geçer yani. Güzel. 2 tane oyunumuz olacak. Bunlardan birincisi taş kağıt makas olacak. Bir, iki, üç. Bir sıfır öndesin. Evet, hadi şimdi ben kazanmış olmuyor muyum? Tam 3 olan. 3 abi sen bak bir 3 oyunu... olan demedim mi? Kura- Evet. Görünmüyor değil mi? Evet. Şöyle mi? 3 olan. 1-0 öndesin. Tamam. 1-1. 1-1. 2-1 öndesin. Sen yendin. Ben yendim. şimdi bir dakika. Şimdi ben yeni kuralı bekliyorum. Şimdi yenene soru soruyoruz falan. Yok Hayır, değil mi? sen sor soru. Evet. Öyle değiştiriyorum. O zaman 5 olandı. Evet, ben senin takip ediyorum. İşlerini de takip ediyorum abi. Bu arada yani o bir sürecin var böyle. Şu an bir ilerleme görüyorum. O ilerleme içinde yani kısa işler genelde benim Evet. takip ettiğim, ya da uzun metraj bir şey var mı, geliyor mu? Yani ben hani böyle bir projen var mı, bunu çok merak ediyorum. Varsa da hani kafanda muhakkak vardır. Var. Var mı? Yani Var, şu anda çıkmış Ya- bir iş var mı abi? Yani Ben çünkü Şu an en uzun işimiz Matruşka var. Bitmeyen bir diyordu. Bitti artık. Ondan sonra 30 dakikalık bir film. Ama o da bir kısa metraj. 50 dakikanın altı kısa metraj olarak geçiyor. Ama şu anda yazdığım uzun metraj var. Bunun dışında bir de dizi projem var. Yani o da uzun bir dizi projem var. Ama yazılmış olan şu anda uzun metrajım var. Doğru. Ama teşekkür ederim. izlediğin için. Bana rol var mı? Ben aslında bunu sormak Çözeriz istiyorum. abi sen. Çözeriz. Şu anda tabii neden kısa çekiyoruz? Türkiye'de kısa üretimini seçmek başka bir konu. Bir de ekonomik sebepler. Hani Evet, sende de tabii. olduğu gibi. Biz bunu hemen çözelim dediğimiz için hemen bir şey çıkartabilelim. Günün sonunda filmcilerin en büyük derdi de şeydir, yani film üretemeyince filmci olamıyorsun günün sonunda. Film yapabildiğince filmin gelişebiliyor ya. Ya senaryon da ona göre gelişiyor. Haliyle biz kısasını yapalım. Biraz daha kısasını yapalım. Biraz daha uzunluğunu yapalım diye kendi antrenmanlarımızı ve işlerimizi arttırıyoruz. O kadar. Ben sorayım ya birkaç tane. Yani böyle gerçekten bu konuyla ilgili İstiyorsan böyle birkaç sorabilirsin tabii. Yani şu an mesela birkaç tane şey var ya abi, böyle yani ismi çok mesela bilinen Platform. platform şey de var, yani yönetmen. Ha, evet. Yani o sektörden gerçekten hep mi abi çok başarılı iş yapıyorlar, yoksa çok başarılı iş yapıp da mesela oralara nasıl gelemeyen ya da nasıl gelemiyor insanlar, ya da çünkü ben eminim hani 3 kişi 5 kişi değildir yani. Bu Türkiye'de de çok fazla vardır. Yani bizdeki gibi mi acaba mevzu, birazcık onu merak ediyorum. Şimdi Yani. şöyle, bunda benim görüşüm var. Onu anlatacağım birazdan ama ben konuklarımın arasına aynı zamanda platform yetkililerinden birini de almak istiyorum. Aklımda da var zaten birileri ve onlara bizzat bunu da sormak istiyorum. Niye böyle oluyor abi işte? Aynen öyle. Çünkü Hani yeni birisini görmüyorsun ya böyle sürekli. Evet. Bir tamam geliyor ama yani bu şeyle alakalı şey gibi, hani mesela çok basit, hani siyasette de hep aynı isimleri görüyoruz ya. Bu bir camia. Bu camianın içerisinde ismini duyuranlar her zaman tercih ediliyor. Bu aynı zamanda içtiğimiz kahvenin markası olması gibi veya işte bir adını bilmediğimiz birçok
güzel markalı kahveler de var. Hani Evet, arada kaliteler kaynıyor değil mi? Yani evet o- ama bu evet. zaten hani bu süreç her zaman ne kadar dayanabildiğin kadar ben burada yer alacağım dediğin gün onlardan aslında bir parçası olacağız hep beraber. Evet. Yani ondan sonra bir başkaları geldiği zaman da bizler için aynı şeyi söylüyor olacak. Bu bitmeyen bir döngü aslında. Evet. İkinci oyuna geçiyorum. Hazır mısın? Tamam. İkinci oyun Fanos oyunu. Evet, karıştır iyice. Önce bir karıştırayım. karıştır. Önce bir sorunu belirleyelim. Neymiş sorun? Bu geldi. Tamam. Açıyorum. Aç. Tamam. Hop, Gitti o. o gitti. Yaşındaki nokta nokta mutlaka bir kere oynamalısın. He, bir şey oynayacak. Ne oynayacak? Şimdi ismi seçiyorum değil mi şimdi? İsmi seç. İsim şu muydu abi? Evet. B. Tamam. Abi benim yani ilk aklıma gelen şey ismi söylüyorum değil mi? Evet Yani evet. şimdi, Aklına gelen bir harf. Batar var benim arkadaşım. Tamam, güzel. Batar. Yani Batar'a bir şey öneriyorsun. Batar sana söylüyorum. Tamam ama Tamam. yaşını Tamam, belirle. şimdi Batar ama yaşı Kaç yaşındaki tutmayabilir. Batar? Kaç yaşındaki Batar? Okey. 38 yaşındaki Batar. Batar biraz geçti bu yaşı ama Olsun. olsun. 38 ama 38'deki Batar'a 38'deki Batar'ı da evet tanıyorum yani. Bayağıdır görüşüyoruz. Tamam. Tamam. ona ne oynaması 38 yaşındaki birinin ne oynamasını öneriyorsun? Bir erkek. Erkek evet. Yani 38 Kumarı övme ama kumarı. değil mi? Evet. Yani 38 yaşındaki Batar kumar oynayıp battıktan sonra kumarı kötü bir alışkanlık olduğunu artık fark edip daha sonra evlenmeye karar verip düğününde beraber halay oynayabilirdik. Çünkü 38 artık. Ama hala geçerli yani Batar arkadaşıma. O zaman oyun oynamasını Halay oyun. ya. Halay oyunu. Ama ben roman da olur ya. Ben Roman roman da olur. oynarım yani. Tamam. Okey. Roman öğrenmesini ve oynamasını tavsiye ederim. Tavsiye ediyorsun. Tamam. Peki geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten ederim. çok mutlu oldum. Daha Uzun teşekkür zamandır da hani karşılaşıyoruz da konuşuyoruz ama böyle bir şeyin içinde de var olman, kendini burada bize de ifade etmen çok mutlu oldum açıkçası. Tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bunları yani söyleme fırsatı bulduğum için aynı zamanda başarılar diliyorum abi. Çok sağ ol, teşekkürler. O zaman yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere.